Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. DS250 anons edildiğinde bir video daha yapacağım demiştim. Şimdi o video ile karşınızdayım. Tekrar merhaba ve beklediğimiz an geldi. DS250 bugün duyuruldu resmi olarak. Hep beraber beklediğimiz bir gündü aslında bugün. Duygularım biraz karışık ama bundan konuşmayalım şimdi bence. Şimdi gelin makinenin özelliklerine bakalım. Bütün özelliklerini saymayacağım D850'nin çünkü daha önceki videolarda bahsettiğim birçok özellik doğru çıktı. Ama yine de kısaca bir üzerinden geçelim. İlk önce fotoğraf özellikleriyle başlayalım. 45.7 megapiksellik bir sensöre sahip D850 ve sensörün teknolojisi Backside Illumination adı verilen BSI sensör. Daha önce Sony kameralarda görmüştük bu sensörü. Yeni bir teknoloji. Sensörün noise performansının daha iyi olmasını sağlıyor. Çözünürlüğü yüksek olmasından ötürü noise performansı kötü olacak diye bir durum yok. D810 kadar iyi, hatta daha iyi olduğunu söylüyorlar. Onun dışında fotoğrafla ilgili olarak ilginç özellikleri, tamamen sessiz bir shutter'ı var. Live View'den bir mirrorless kamerayla fotoğraf çekiyormuşsunuz gibi kesinlikle shutter sesi duymadan gayet sessiz bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Focus Peak özelliği eklemişler. Yalnız Focus Peak özelliğini Live View'de fotoğraf için kullanabiliyorsunuz ama 4K video çekerken kullanamıyorsunuz. Ondan bahsedeceğim. Sadece 1080p videolar çekerken kullanabiliyorsunuz. Evet, makine 7 FPS çekiyor. Battery grip takarsanız 9 FPS çekiyor. Ve battery gripin içerisine de D5'in pili olan NL18A takarsanız bu hızlara ulaşabiliyor. Yani anladığım kadarıyla NL15 standart Nikon pili ile bu hızlara ulaşamıyorsunuz. Bu da çok aslında biraz sinir bozucu bir şey. Çünkü NL18A ve şarj cihazı D5'e ait bir pil olması nedeniyle çok pahalı. Şimdi fiyatlarını hatırlamıyorum ama büyük ihtimal videoya koyarım fiyatlarını. Ama çok pahalı olduğunu biliyorum. Yani 2 katından daha pahalı olduğunu biliyorum NL18A'nın. 8K video timelapse çektiği söyleniyordu. Evet, 8K timelapse çekiyor ama video çekmiyor aslında. Bu da ilginç bir özellik. 8K timelapse fotoğraf çekmenizi sağlıyor ama timelapse çekerken güzel bir özelliği var. Elektronik shutter kullanabiliyorsunuz. Yani timelapse çeke çeke shutter ömrünü bitirme devri sona ermiş. Bu çok güzel bir özellik bence. Elektronik shutter'ı kullandığınız için aslında ayna tamamen kalkıyor ve bir mirrorless kamera gibi çalışıyor. Ve Nikon'un söylediği kadarıyla çok daha karanlıkta hem ışık ölçümü yapabiliyor hem de fokus yapabiliyormuş bu mod sayesinde. D850'nin peş peşe çekebildiği fotoğraf sayısı, buffer'ının genişliği yani 51 fotoğraf. Yani full frame 45.7 megapiksel çözünürlükte peş peşe durmaksızın 51 tane RAW fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu kayıpsız sıkıştırılmış RAW fotoğraflar. Eğer 12 bit moduna düşerseniz hatırladığım kadarıyla 120 kare falan arka arkaya fotoğraf çekebiliyorsunuz. Buffer çok genişlemiş yani. Bu da çok iyi bir haber. Video özellikleri konusunda dediğim gibi focus peak yapabiliyorsunuz ama 4K'da focus peak yapamıyorsunuz. Bunun böyle olduğunu Nikon'un haberlerinden okuyamıyorsunuz aslında. Şimdi size birkaç tane YouTube videosu önereceğim. Buraya da linklerini koyacağım. Mutlaka gidin izleyin. İngilizceniz varsa mutlaka izleyin. The Camera Store ya da TCS TV canlı video yaptı. Bir tane Nikon'dan eleman bulmuşlar ve yanlarına oturtup akıllarına gelen her türlü soruyu sordular ve insanların da canlı yayında soru sormasını istediler ve çok güzel sorular geldi. Çok eğlenceli bir video, kesin izleyin. 45 dakikalık bir video. Ondan sonra Kai Wong'un videosu muhteşem. D850 ile fotoğraf çekiyor. Örnek fotoğrafları koymuş videosuna. 4K video ve 1080p video. 1080p 120 fps çekerken video örnekleri var. Ve Kai'nin videosunda görüyorsunuz ki live view'deyken fokus modunda herhangi bir değişiklik yok. Yani yine touch screen fokus yaptığınızda, evet touch screen'i var. Touch screen fokus yaptığınızda yine böyle bir ileri geri gitme, fokusu bulmaya çalışma hareketleri yapıyor. Yani Canon'larda ve Sony'lerde olan o yumuşak fokus özelliği hala yok.
Şimdi bu tabii çok hayal kırıcı bir özellik. Özellikle ben artık daha çok YouTube videoları yaptıkça kameraların video özellikleriyle daha çok ilgilenir hale geldim. Bu nedenle D800'ün Live View fokus performansının geliştirilmemiş olması benim moralimi bozdu açıkçası. Yani biraz D850'ye olan ilgimi kaybetmemi sağlayan şeylerden bir tanesi oldu bu. Ayrıca sensör stabilizasyonu yok. Bizim işte mirrorless kameralarda, Sony'lerde, Olympus'larda, Panasonic'lerde görmeye alıştığımız in-body image stabilization yok. Sensörü kaydırarak, bir piksel shift ederek daha yüksek çözünürlükte fotoğraf çekme özelliği yok. Dinamik aralığının D810 kadar ya da ondan daha iyi olduğu söyleniyor. Yine ISO 64'lere kadar inebiliyor ve ISO 100.000'lere kadar çıkabiliyor. Ama normal aralığı ISO 25600 ile ISO 64. Yani en aşağıda 64, yukarıda da 25600 arasında çalışıyor. Notlarıma bakıyorum, kusura bakmayın, hepsini ezberleyemedim. İzlediğim videolardan, yani hemen hemen bugün çıkan videoların çoğunu izledim. Review videolarının, Nikon'un tanıtımlarının. Ve yani çok bilgi vermiyorlar. Dediğim gibi Kai'nin videosu çok iyi. Mutlaka onu izleyin. Hafıza kartı olarak SD kart ve bir tane XQD kart kullanıyor D850. SD kartı UHS-2 modunda çalışan kartları destekliyor. Formatındaki kartları destekliyor. Flat profil dışında zaten D810 ve D750'de olan flat profil dışında bir logaritmik renk profili yok D850'nin içerisinde. Bu da video için aslında biraz yine buruk bir haber. Daha önce bir D5 review'imde buraya linkini koyarım. Piyasada bulabileceğiniz diğer logaritmik profillerle karşılaştırmasını yapmıştım. Flat profil fena değil ama yine de benim kullandığım diğer profiller flat profile göre çok daha geniş bir dinamik range, işte dinamik aralığı destekliyorlardı. D850 4K videoyu sensörün tamamını kullanarak üretiyor. En başta bu çok sevindirici bir haber ama 4K videoyu üretirken satır atlayarak mı yoksa bütün pikselleri kullanıp ulayarak mı 4K'lık video ürettiği hakkında hiçbir bilgi yok. Bunu ilk review'ler çıkıncaya kadar da bilemeyeceğiz. Şimdi bu çok önemli bir özellik. Alpha 6500, 6300 gibi Sony kameralardan sonra bütün sensörden gelen pikselleri ulayarak video görüntüsü elde etmenin ne kadar keskin sonuçlar verdiğini, ne kadar iyi noise performansı verdiğini öğrendikten sonra geriye dönüş yok artık. D850'nin de umarım teknolojisi bütün pikselleri ulayarak video karesi üretme üzerine kuruludur ve Sony Alpha 6500 ya da Sony kameralardan aşağı kalmaz bu konuda. D850'nin vizörünün büyütme oranının daha önceki hiçbir Nikon kameralarda görülmediği kadar yüksek bir sayı olan 0.75 çarpanlı olduğu söyleniyor. Özellikle haberlerde. Bu da biraz aslında tamam Nikonlar için büyük bir gelişme ama birçok mirrorless kamera 0.78, 0.80'lere falan dayandı. Yani çok daha büyük bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz vizörden baktığınızda. Nikon için sevindirici bir haber, Nikon kullanıcıları için, ama günümüz teknolojisinin gerisinde. D850'nin yeni bir beyaz ayarı modu var. Özellikle doğal ışıkta çektiğiniz fotoğraflarda çok daha doğru bir beyaz ayarı yaptığını söylüyor Nikon. Tabii bunun da yine sonuçlarını görmek lazım. Bir iki örnek fotoğraf gördüm. Gün batımında hakikaten de gün batımının o doğal kızıllığını daha çok tutan fotoğraflar vardı. Bu arada tabii yurt dışı fiyatından da bahsedeyim. Yurt dışı fiyatı beklenenin altında $3.296, $3.300 gibi bir fiyata çıktı. Bu sevindirici bir haber D850 için. D850'yi bekleyenler için, çünkü beklenenden daha ucuza. Yani D810'un çıktığı fiyatlara piyasaya sürüldü şu anda. Ve bunların dışında benim bugün özellikle gözüme çarpan herhangi bir özellik yok, haber yok. İlk inceleme videolarını bekleyeceğiz. Umarım ileride incelerim. Bir konu hakkında daha konuşmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere geçen hafta Sony Türkiye bana Sony A7R2 kamera
ödünç verdi incelemem için. Ve ben bir haftadır bu kameraları kullanıyorum. Ve kısaca söylemek gerekirse Sony A7R2'nin hastası oldum. Peki yani bu biraz elime yeni bir oyuncak geldi ve onun heyecanı içerisinde söylediğim bir şey olabilir. Şu anda ben de tam bilemiyorum. Ama gerçekten de Sony kamerayı çok sevdim. Nefret ettiğim özellikleri de oldu. Menüleri berbat. Hakikaten de berbat. Yani aklınızda bir şey tutup da tekrar hatırlayıp o menüye ulaşmanız mümkün değil. Hiçbir mantık sırası olmadan dizilmiş. Fokus ayarları en baştaki seçeneklerde de var. Sonra manuel fokus ayarları sona atılmış ama ortalarda bir yerde de var. İmkanı yok. Gerçekten de kötü ve hızlı kullanmanızı engelliyor. Fokus noktalarını ayarlamayla ilgili sıkıntılar yaşadı vesaire vesaire. Ama kamerayla benim için dönüm noktası olan birkaç an yaşadım. Özellikle Samyang manuel fokus lenslerle mükemmel çalıştığını, manuel fokus yapmanın ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra, fotoğraf kalitesini gördükten sonra Sony'ye bayıldım. Ve yüksek ihtimalle de Sony'ye geçiyor olacağım ileride. Şimdi A7R2 2015 yılında çıkmış bir kamera. Benim birçok ihtiyacımı karşılıyor. D850'den beklediğim şeylerin %80-90'ı zaten bu makinede var. Ve bir karar aşamasındayım dediğim gibi. Birçok Nikon lensim var. Ama işte şurada gördüğünüz gibi çok basit, içi boş bir adaptörle lenslerimi en azından makineye takıp kullanabiliyorum. Büyük ihtimalle de zaten D800'ümü, 24-70'imi ve 72-100'ümü yani evladiyelik dediğim bu lensleri satıp Sony sistem için bütçe üretiyor olacağım ve yüksek ihtimalle de Sony'ye geçiyor olacağım falan filan. Şimdi bunları konuşmayalım. Ama D850 için olan heyecanım biraz azalmış durumda. Özellikle A7R2 ile uğraştıktan sonra ve D850'nin bugün duyurulan özelliklerini duyduktan sonra. Evet, bugün D850'nin duyuruluşu hakkında konuştuk. D850 ve daha önce bilmediğimiz özelliklerinden bahsettim. Dediğim videoları mutlaka inceleyin, izleyin mutlaka. Şimdilik bu kadar. Bu arada kapatmadan önce bir şey daha söyleyeceğim. D850 videoları yapmaktan manuel fokusla alakalı videoyu bir türlü çıkartamadım. Herkesten özür diliyorum. Bu gece ya da yarın bitiriyor olacağım. Ve bu videodan sonra ilk çıkartacağım video manuel fokus videosu olacak. Ve bundan sonra da biraz aslında ürün incelemelerinin yanında tutorial'lara özellikle ağırlık vermek istiyorum. Yani biraz daha dengeli gitmesini istiyorum. Şu anda biraz fazlaca ürün incelemeleri, teknik incelemelere ağırlık vermiş durumdayız. Biliyorum birçoğunuz sıkıldı. Bu kanala geliş amacınız benim yaptığım başka diğer tutorial'lardı. Güzel haber. Bu tarz tutorial'ları yapmaya devam edeceğim. Sonra görüşürüz. Kanalda yaptığım videoların içeriğini, kalitesini beğeniyorsanız ve daha yukarı çıkmasını, daha çok video yapmasını istiyorsanız lütfen Patreon sayfamı ziyaret edip kanala destekte bulunun. Yapacağınız cüzi miktardaki destek bile kanala büyük katkıda bulunuyor olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.